Eyyo eyyo eyyo, selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar, bu videoyu çok kesmeyi düşünmüyorum. İş çıkışı bir eve gidiş videosu olsun. Biraz içimi dökmek istedim. Yavaş yavaş artık bu YouTube işinden mi sıkılıyorum? Ne yapıyorum? Nasıl hissediyorum? Biraz bundan bahsedeceğim. Sanırım artık bu motivasyona sahip değilim. Yani tabii bunun belli sebepleri vardır muhakkak ama bana ara ara geliyorlar böyle. Sadece YouTube'la alakalı bir şey değil bu. Ara ara bu periler geliyor bana. Bilmiyorum, belki size de oluyordur. Hani bir anda böyle, ya ben Türkiye'de yaşamak istemiyorum, yurt dışına taşınmak istiyorum kafasında bir psikolojiden bahsediyorum. Biraz sıkılmışlık var, biraz bezmişlik var üzerimde. Tabii bunun illaki sebepleri var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim ama öyle hani şu yüzden diyebileceğim bir sebep yok. Baktığın zaman hani bu işe başlarken de söylemiştim. Hani benim herhangi bir abone kasma, işte 10 binlere ulaşayım, 100 binlere ulaşayım diye bir derdim yoktu. Hala daha yok. İşte şu kadar para kazanayım, bu kadar para kazanayım, oradan sponsorluk gelsin, buradan sponsorluk gelsin gibi derdim yok. Hala daha yok. Bundan sonra da olmayacak inşallah. Ama her şey çok sahte gelmeye başladı artık gözüme. Yani her şeyin kalitesiz olduğu bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Tabii ki bunun başka sebepleri de var. Ama bu bizim insanımız artık kalitesizliği normalleştirmeye başladığını düşünüyorum. Ya dışarı çıkıyorsun, 2 kişi bir yemek yiyeceksin. Ortalama 1000 lira para. Eli yüzü düzgün yemekten bahsediyorum bu arada. İşte dönerdir, hamburgerdir falan değil ki. Onlar bile artık yanaştı yani o fiyatlara. Bakıyorsun YouTube piyasasına, herkes bir şeyleri övüyor. Daha geçen gün gördüm. Kimsenin umrunda olmayan bir motosiklet. Vermeyeceğim markasını. Ama Çinlilerden bir tanesi işte. Kimsenin umurunda değil. Bak, ben o motorun öyle bir modeli olduğunu bile bilmiyorum. Bunu tanıtan arkadaş diyor ki herkesin beklediği motosiklet işte falan filan. Ya kim bekliyor kardeşim? Kim bekliyor ya? Kim bekliyordu o motoru? Yani %1 bile değil o motoru bekleyen. Bir yandan başka birisine bakıyorsun, kendi motosikletine kullanmadığı yağı başkalarının motosikletine koyuyor. Ya bence bu kadar olmamalı ya. Ya gerçekten olmamalı. Hani biz çok çabuk dengeyi kaybettik bence. Onları gördükçe soğuyorum. Çünkü bu işte bir mesai gerektiriyor. Herkes bir şeylerinden kısarak bu işi yapıyor. Tabii öğrencilerden, gençlerden bahsediyorum. Kendi imkanları olup o şekilde yapanlar var ama onlar da en nihayetinde zamanlarından kısıyorlar. Şimdi ne yapalım yani? Nasıl bir içerik yapalım? Yani ben kamerayı takıp millete mi salça olayım? İşte biraz gaz açsam ben bu motorla, İnanın bana, işte Menderes'ten Bornova'ya gidene kadar 80 tane tehlike atlatırım. Ya böyle videolar mı yapayım? Ya da ne bileyim, kendi motosikletime kullanmadığım bir şeyi size mi kullandırtayım? Kimsenin umurunda olmayan Çinli, kimsenin umurunda olmayan Hintli motosikletin mi öveyim? Ne yapayım yani? Onları yapmak istemiyorum. Tabii onları yapmak için de zaten yeterli büyüklüğe sahip değilim. Hem abone olarak hem prodüksiyon olarak. Çok da umurumda değil açıkçası. Ben bu şekilde mutluyum. Yani bu kıvamda kalmaktan dolayı herhangi bir şikayetim yok. Yani anlamadığım şeyler oluyor. Çok fazla anlam veremiyorum. Düşünüyorum. Bazen düşünmekten uykularım kaçıyor. Bu tabii ki sadece YouTube özelinde değil. Genel olarak bir düşüncem var. Al şey, yollara bak abi, anladın mı? Her şeyimiz dandik bizim ya. Her şeyimiz baştan savma. Motosikletin üzerine biniyorum. Bir şeyler konuşmaya çalışıyorum. Hem motosiklet sürüp hem kullanmak, emin olun, zor bir şey. Bunu şunun için anlatmıyorum. Ya işte bakın arkadaşlar, ben ne zorluklarla bu işleri yapıyorum diye değil.
Ya bunun sorumlusu siz değilsiniz. Bu tamamen benim kendimle alakalı bir konu. O kadar rutinin içindeyim ki sabah işe git, akşam eve gel. Çıkarsan haftada 1-2 gün motorla çık. O da maksimum. Bu sefer çıktığın zaman yani dolu bir şeyler konuşmak istiyorsun. Yani boş muhabbet yapmak istemiyorum. Öyle bir konu var. Tabi bu da bir mesai gerektiriyor. Zaten biliyorsunuz ben çalışıyorum. Ekstradan bu işi yapmaya çalışıyorum kendimce. Kendi çapımda, kendi gücümde. Bu kadar olabiliyor. Piyasadaki insanların yaptıkları işlere bakınca soğumaya başladım artık. Yani gerçekten rezil bir piyasa var. Çok büyük ikiyüzlülük var. Söyleyeceklerimi seçerek söylemeye çalışıyorum ki herhangi birinin canı sıkılmasın, ama emin olun bu videoyu izleyince velev ki önlerine düşerse şans eseri, emin olun kimlerden bahsettiğimi anlayacaksınız ve onların bu videoyu önlerine düşerse canları sıkılacak. Buna emin olabilirsiniz. Yani öyle bir durum var. Ne yapacağım, ne edeceğim hiçbir fikrim yok. Her şeyin bu kadar zor olduğu bir ülkede yaşamak gerçekten insanı belli bir süreden sonra bunaltıyor. Ya bir şey yapmak istiyor. Herkes bir şey yapmak istiyor. Bak, irili ufaklı herkes bir şey yapmak istiyor. Bir şey almak istiyor. Bir şey satmak istiyor. Ya bir şeyi almak ve satmak bu kadar zor olmamalı bir ülkede. Geçinmeye çalışmak zor olmamalı. Ha şükür benim çok geçinmeyle alakalı bir derdim yok ama en nihayetinde ben de bu toplumun dinamiklerine hakimim. Baktığın zaman hepimiz aynı toplumun içinde yaşıyoruz ve ortak dertlere sahibiz. Şimdi nasıl olacak? Bir şey yapmak istiyorum. Geçen gün mesela arabayı ilana koydum. Ya dallamanın bir tanesi geldi. Pazarlık yapmaktan haberi yok. Bir şey yapmaktan haberi yok. Bende de öyle bir şey var. Ben dallama çekerim yani. Dallama paratoneri gibi bir şeyim. Geldi. İşte tam bir sıyırma ama adam zaten. Salak salak konuştu, canımızı sıktı. Onu gönderdik. Hadi dedik kardeşim, hayırlı işler. Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et. Onu gönderdik, gittik. Yani böyle acayip insanlar. Herkes bir çakallık peşinde. Herkes düştüğü yerden bir avuç kumla kalkmak istiyor. Abi yok böyle bir dünya ya. Biz ne zaman bu kadar hani iyi niyetimizi kaybettik? İnan anlamıyorum. Belki bunu bak ben de yapıyorumdur. Farkında değilim. Bilmiyorum. Yani bunu bir günah çıkarma gibi algılamayın ama abi bu kadar da olmaz ya. Vallahi olmaz bak. Zaten belli yani, hani ülkece alışmışız artık vasata. Hiçbir şeyimiz kaliteli değil. Bak, yolumuz kaliteli değil, insanımız kaliteli değil ya en başta. Yemek kaliteli değil, AVM'ye gidiyorsun kaliteli değil. Aklına gelebilecek her şey yani, her şey. Her şeyde bir sıkıntı var. Kimse aldığı hizmetin, yani kimse şöyle söyleyeyim, verdiğin parayla aldığın hizmetin arasında çok büyük bir fark oluşmaya başladı. Artık hani pahalılık algımızı yitirdik. Ne pahalı ne ucuz bilmiyorum. Şimdi mesela bir odam var evde. Orayı böyle bir oyun odası gibi yapmaya çalışıyorum. Belki ilerleyen zamanlarda Twitch'te, Kick'te bir yayın açabilirim. Bir oyun oynama yayını yapabilirim. Sohbet, muhabbet kanalı gibi de yapabilirim. Belli olmaz. Onu yapmaya çalışıyorum. Orada belli başlı parametrelere takılıyorum. Böyle acayip işlerle uğraşıyoruz. Her şey çok zor. Ama bunun da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Gelebileceğimizi düşünüyorum. Yani akşam bir video olsun dedik. Şimdi bazen mesela atlıyorum motosiklete, motovlog çekmek için. Çıkıyorum yola, bir şeyler anlatıyorum. Sonra varacağım yere vardığımda çıkarıyorum kamerayı. Diyorum ki Allah'ım ben neden böyle bir video çektim? Hani saçma oldu. Bazı şeyler hoşuma gitmedi. İçime sinmedi. Deyip çok öyle proje yakmışlığım var. Bu da bana ekstra bir yük getiriyor. Bazen diyorum ki acaba kendimi çok mu önemsiyorum? Ya da her şeyin mükemmel olmasını istemem
Benim hatam mı? Bilmiyorum. Yani nasıl bir çözüm yolu izleyeceğim? Pek bir fikrim yok. İnşallah çocuğa da selam veremedik. İnşallah her şeyi düzene oturtabiliriz. Yapacak bir şey yok. Yani konuşuyoruz. Bizim elimizden gelen fazla bir şey yok. Ama bunları konuşmamız lazım. Bazı şeyleri anlatabilmemiz lazım. Yavaş yavaş videoda kapatalım arkadaşlar. İçinizi kararttım biraz, kusura bakmayın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.